Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Bugün G4 Pro kronolojik bir sorunu olan benzin ve hararet göstergesinin, arızalanan benzin ve hararet göstergesinin onarımı üzerine çalışacağım. Bu bizim araçlarımızın gerçekten önemli sorunlarından bir tanesidir. Belli bir süre geçtikten sonra bu elektrolüminescent olan benzin ve hararet göstergelerimiz devre dışı kalır. Önce yatay turuncu şekilde çizgilenmeler, ardından da komple bir yanık kokusuyla beraber komple bütün gösterge gider. Bu sorunu genelde bütün G4'çiler yaşar. Belli bir kilometre sonra bunu bütün G4'çiler yaşar. Bu benim 2.3 aracımdan kalan gösterge. Bunun üzerinde şimdi bir çalışma yapacağım. Bunu bir kurtarmaya deneyeceğim. İçindeki elektronik aksamları bir sökelim bakalım. Yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Oradaki kapasitörlere, diyotlara vesaire bir bakalım. Çünkü bunu tamir etmenin bir yolu olması gerekiyor. Her seferinde gösterge değiştirmeye kalkarsak gerçekten çok maliyetli bir işlem olacak. Bunu şimdi ele alacağım. Şimdi bunun için öncelikle şu arkadan başlayarak bu göstergemizi bir sökelim. Hep beraber daha sonra neticeye bakalım. Evet dostlar, öncelikle şu beyaz kapağı vidalarından söküp çıkararak, şu vidaları sökerek, yıldız vidaları çıkararak gösterge ünitesine bir ulaşalım. Evet dostlar, göstergemizin iç kısmı şu şekilde, elektronik devreler şeklinde. Şöyle kartları görüyorsunuz. Şimdi bu kartların altında dijital gösterge ünitemiz var. Benzin ve hararet. Şimdi onlara ulaşmak için şunları şuradan yavaş yavaş bir söküp çıkaralım. O da şu oluyor. Şu parmağımla işaretlediğim şey. Bunları bir tek tek söküp şimdi çıkaracağız buradan. Tek tek bunları alacağız. İşte gördüğünüz gibi benzin ve hararet göstergemiz. Şimdi bunun üzerine bir bakalım, çalışalım. Esas çalışmamız gereken bu. Neyi varmış, neyi yokmuş bir inceleyelim. Evet dostlarım. Şu kahverengi kısımda gördüğünüz bu ekran yani göstergelerimizin anakartı, mainboard diye tabir edilen parça. Muhtemelen sıkıntı bundaki şu görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim, kapasitörlerde, kondansatörlerde. Çünkü bu bölgeden bir burnuma yanık kokusu geliyor. Muhtemelen bunlar yandı. Şimdi buna bir söküp anakartı bakmam lazım. Şöyle geçme şeklinde. Şu kaç bacağı varmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bacak tutuyor. Bunları bir buradan sökeyim. Havyamı ısıtalım. Şu şekilde ısınsın havyamız. Ve bu bacakları sökelim. Duruma hep beraber bir bakalım. Evet dostlarım. Şimdi bu lehimleri tek tek eritiyoruz. Havyamızla eritip şu görmüş olduğunuz yeşil pompayla da lehim pompasıdır. Bundan da erittiğiniz şeyleri çekiyoruz. Amaç burada dijital göstergenin bacaklarını kurtarmak. Ne hasar olmuş bakmak. Şimdi bunu tek tek çıkartalım. Bacakları eritip daha sonra da içine bakacağız hangi transistörler yanmış. Evet dostlar, anakart devresini söktüm. Gördüğünüz gibi kapasitörlerin olduğu bölüm komple deforme olmuş. Bu yollar komple korozyonla dolmuş. Şurada sıkıntı şu 3 kapasitörde, kondansatörde. Şimdi bunları doğru değerdeki elimdeki kondansatörlerle değiştireceğim. 220'ye 25 faradlık. Şu da 22'ye 25. Bu da 330'a 25 faradlık olması lazım. Bunları bir değiştirelim. Bu yolları temizleyelim. Yeterli olmazsa bu temizlik kablo çekeceğiz bu yollara. İletim yollarına. Umarım işe yarar. Evet, sıkıntı bulunmuştur. Buradaki kondansatörler
zamanla özelliğini yitiriyor ve gördüğünüz şekilde deforme oluyor. Evet dostlar, sıkıntı şu 3 kondansatörden kaynaklanıyor. Bunlar artık özelliğini yitirmiş, mahvolmuş, patlamış, yanmış, her şeyi söyleyebilirsiniz. 25 yıllık kondansatörler bunlar. Şu arkadaki iletim yollarında zaten görüyorsunuz. Kararmışlar, korozyona uğramışlar. Bu kondansatörler değişip bu yollar temizlendiğinde ve korozyon giderildiğinde muhtemelen çalışacaktır diye düşünüyorum. Şu 3 kondansatöre uygun farotlık, mikrofarotlık elimdeki diğer kondansatörlerle bir değiştirdim. Bir bakalım. Umarım neticeye varırız. Evet dostlar, birinci kondansatörümüzü söktük. İşi bitmiş. Zaten tabanı da şöyle kararmış gördüğünüz gibi. Bu plakanın güzel bir temizlenmesi lazım. Şimdi sıra ikinci ve üçüncü kondansatörlerde, kapasitörlerde. Şunları da bir sökelim. Daha sonra güzel bir temizleyelim bu anakartı. Eğer kurtulmazsa veri yollarına kablo çekeceğim. Bir bakalım artık nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, ikinci kondansatörümüz de çıktı. Gördüğünüz gibi iyice bir deformasyona uğramış artık. Bunu da çıkardık. Şu şekilde görüldüğü gibi. Şimdi sırada şu üçüncü kondansatörümüz var. Bunu da şimdi buradan alacağız. Evet dostlar, üçüncü kondansatörümüzü de buradan çıkardık. Şu üç tane minik kondansatör suçlu olan, göstergenin arızalamalarına neden olan ekipmanlar işte bunlar. Gördüğünüz gibi anakart mahvolmuş. Bunu güzel bir temizlememiz lazım. Temizliğini yapalım bakalım başarabilecek miyiz? Daha sonra eğer yeteri kadar temizlenmezse aradan kanallar üzerinden kablo, gördüğünüz gibi iletkenler üzerinden kablo geçirme yoluyla iletimi sağlamayı düşünüyorum. Şimdi bir temizlik aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Bütün kapasitörleri söktüğümüze göre şimdi sıra temizlikte. Temizliğimizi de şu contact cleaner bundan da yapmayı düşünüyorum. Bu ve sağlık dostumuz diş fırçası yardımıyla şu korozyona uğramış kapasitör kaçağına maruz kalmış bölgeleri detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Bakalım şimdi nasıl olacak, hep beraber izleyelim. Evet dostlar, sonuç gerçekten iyi oluyor. Bakın nasıl da kirler, bu kapasitör akıntıları diyeyim, çıktı ve temizlenmeye devam ediyor. Gerçekten güzel bir ürünmüş bu. Bütün bordu bundan bir temizleyeceğim. Güzelce bir tertemiz olsun bakalım. Evet dostlarım. Bütün devreyi güzelce kontak spreyle temizledim. Eskisine göre oldukça temiz oldu. Şimdi bir deneme yapacağım. Bunu bir ölçelim. Devamlılık testi yapalım. Bakalım iletkenliği ne durumda. Eğer ki yeteri seviyede değilse bu ara yollara yeniden kablo çekmem gerekebilir. Şimdi bir ölçüm yapalım bakalım. Evet dostlarım. Testimizde amacımız şu noktalar arasında, yani iki nokta arasında iletkenlik var mı? Şu hatları görüyorsunuz. Bunlara bakmak. İletkenlik var mı yok mu? Uygun bir şekilde kontrol etmek. Çünkü bu hatlar gördüğünüz gibi kararmış. Aralarında ne kadar iletkenlik olabilir? Bir kopukluk var mı? Bunun testini. Bunu da 10 metremizde yapıyoruz. Evet dostlar. Anakartımızın temizliği tamamlandı. Gördüğünüz gibi bütün yollar şu şekilde, iletim yolları açık. Güzel bir şekilde temizlendi. Testini de yaptım. Herhangi bir iletim sorunu yok. Şu anda tek ihtiyacımız olan yeni kapasitörler. Şu şeyler vardı elimizde, biliyorsunuz, üzerinden çıkan orijinaller. Bunların birebir boyutlarına, mikrofarad ölçülerine uygun olarak yeni kapasitörler aldım. Şimdi bunların montaj işlemlerine geçeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken,
birebir aynı mikrofarad ve aynı güç tüketim ölçülerinde almanız. Aksi takdirde anakartınız çalışmayacaktır. Devreniz sağlamlanmayacak ve çalışmayacaktır. Şimdi bunların montajına geçelim. Tek tek birebir mikrofarad ölçülerindeki kapasitörlerimizi kartımıza, devremize monte edelim. Evet dostlarım, kapasitörlerimizi yeniledim. 3 tane yeni sıfır kapasitör yerini aldı. Şimdi bu anakartımızı elektronik devremize, göstergemize takıp sonucu hep beraber görelim.